Tamam mı? Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Daha önce bildiğiniz gibi GoPro Hero 8 kamerayı kaybetmiştim. Sonra telefonla videolar çektim. Kimse beğenmedi. GoPro'nun görüntü kalitesini maalesef ki yakalayamadık. Şu anda elimde GoPro Hero 10 var. Black yazıyor. Black diye mi okunuyor acaba İngilizce diye? Başka türlü mü okunuyordu? Bu kameranın açılmış kutu açılımını yapacağım. Niye? Olmuyor mu? Tamam, boş ver oraya da. Yani açtık da merak edenler için açmış olalım. Kameramı dağıtıp beni takip edenler merak ederler ama illa istemesinler. Ben açayım göstereyim. Bak burada barkod varmış, görüyor musun? Bu barkodları okutunca programlar öyle mi? Programlar otomatik olarak yükleniyor galiba. Videoyu yapmadık. Direkt açtım, video çektim bundan. Bilgisayara attım. Maalesef görüntüleri almıyordu. Hero 8'de de aynı şeyi yapmıştım. Ayarlardan gidip USB Connect yazıyor. Connect güzel mi ama araba ismi oluyor da. Onu 10 yapmıştık. Video destekliyordu. Maalesef ki GoPro Hero 10'larda bu özellik yok ama YouTube'da videolara baktığımız zaman Hero 9'da bu özellik var. Hero 10'da yok. Nedenini bilmiyoruz. Sonra videolara attım. Sadece ses çıkıyor, görüntü yok. Sonra HD olarak bir program indirdik. HD olarak deneme süresini bitince kilitledi. Neyse, Adem mi diyeceğim, Faruk mu diyeceğim? Faruk diyelim, Adem mi diyelim? Adem diyelim. Benim çalışan elemanlardan Adem, biliyorsunuz. Nasıl yapacağız şimdi? Benim çalışanlardan Adem tanıyorsanız önce bakın, böyle bir şey var. Bunda bak, kare kodu var. Bunda ayarlarını mı program yükleniyor galiba cep telefonuna. Ne içeriğinde belli, içeriğinde neler olduğu bakalım. Burada da GoPro etiketleri var. Onu da masaların bir taraflarına yapıştırdık. İşte GoPro, hani bilgisayar ayarı kim mi yapmış diyordunuz. Ben de çekeyim buradan beri. Sadece buradan start var. Start var burada. Evet, çekiyor ama güneşe karşı çekince net çıkmadı değil mi? Karşı tarafta ise JVC kamera. Nereydi o? Nereydi? Avusturya'ydı galiba. Dün geldi Avusturya'dan Hakan Kurt ağabeyimiz. Evet, o hediye etti bana. Oğlunu önceden futbol şeylerinde, maçlarında çekiyormuş. Ondan sonra oğlan büyüyünce kamera işime yaramadı. Sana vermek istedim dedi. Kamera JVC HD çekiyor. 1080-50 diyelim. Şu anda onu deniyoruz. Onunla GoPro'nun tanıtımını yapıyoruz. GoPro daha yakından bakabilirsiniz. Odaklanıyor mu? Odaklanıyor değil mi? Bakın, Hero 10, Hero 8'e benzer ama açtığınız zaman önden beri kamera çıkıyor. Bakın. Bakın, hemen kendinizi görebiliyorsunuz ön kameradan beri. Diğerlerinde yok bu özellik. Biraz daha pili falan biraz daha büyük. Bakın, burada mikrofon yeri önceden yağ ile tıkamıştım, biliyor musun? Yağ ile ses kısık geliyordu. Ya parmağımızı buraya tıkıyorduk, kapatıyorduk, mikrofonu kapatmış oluyorduk, ya da yağ ile dola mikrofon kapanmıştı. Orayı da yıkamıştık, açılmıştı. Herkes hatırlar tabii. Bak, burada bir mikrofon var. Burada, şurada mikrofon var. Hemen bunun altında mikrofon var, gördüğünüz gibi. Bunlar tripodlara falan takılıyor. Ayar vidası falan. Hero 8'de neye dikkat etmedik? Yan kapağını kaybetmiştim. Yan kapakları çıkıyor bunların. Bak, çıkıyor. Bunların yerine USB kablosu girişi olan kapaklar da takılabiliyor. Neyse, orijinal kapağı bulamadım ama USB girişi olan kapağın taktık. Orijinalinin yerini maalesef ki tutmadı.
Ondan sonra video, tamirat videoları çekerken boyuna sürekli çekiyor. Ellerimiz yağlı oluyor. Anlık falan düğmeye basmamız gerekiyor. Düğmeye bastığımız zaman da yağ buradaki plastiği bozmuş. Buradan Herobulacık üreten ustalara, mühendislere diyorum. Bu düğmeleri yağlara, yani otosanayilerinde kullandıkları için yağlara dayanıklı üretin diyorum. Tabii beni duyarsalar tabii bilmem ki, ama biz en azından bir kere denemiş olalım. Neyse, şimdi bu kamerayı açtığınız zaman ayarlıyorsunuz. Mesela 1080-60 ben çekiyorum, onu ayarlıyorum. Ondan hafızalattan sonra videoyu çekerken basıyorsunuz. Şu anda açtım. Şu anda mesela çekimi bırakacaksınız. Tekrar bastığınız zaman hemen kamera kapanıyor. Kapandı. Sesi duydunuz mu? Ben şu an ses duymuyorum ama düğmenin basıp basmadığında sesinden duyabilirsiniz. Kamerayı isterseniz yan düğmeden açıyorsunuz. Yan düğmeden. Sonra ekranı kaydırarak hızlı çekim, standart video, fotoğraf, bir de hızlı çekim var bunda. İstediğiniz modu açıp kullanıyor. Görünmüyor mu? Neyse, biz tanıtımını, kutu açılımını yapalım. Gerisi önemli değil de en azından JVC kamerayı da denemiş olacağız, değil mi? İşte hızlı çekim moduna falan açıyorsunuz. Sonra düğmeye basıp ister hızlı çekim yapıyor, ister fotoğraf çekiyorsunuz. Video çekimindeyse yandan kapatıyorsunuz. Üstteki düğmeye basarsınız, açar, tekrardan basarsınız, kapatır. Bu şekilde bu. Yalnız burada bir de batarya var. Batarya işte çıkarıyorum. Bazen Hero 8'de hep donma oluyordu. Bunda da olur arada. O zaman bataryayı çıkarıp tekrar takıyorum. Düzeliyor. Hafıza kartı da burada. Görünüyor mu? Hafıza kartı görünüyor değil mi? İşte 128 GB'ymiş. 128 GB. Hero 8 ile tamamen aynı ama batarya boyunda biraz farklılıklar var. Hero 10 ile Hero 9 aynılar. Hero 8 ise farklı. Şu anda Hero 8 nerededir bilmiyorum. Tam öğleye kadar video çektim. Öğleden sonra ne olduysa göremedim. Öğleden sonra ise cep telefonuyla devam ettim. Sonra videolar, yani hafriyat videosu var diyor. Ona göre kamera vardır diyor. Maalesef ki kamerayı bulamadık. Keşke Hero 8'i kaybetmeydik. 2 tane ile çekerdik ama çok şükür Hakan Kurt abiye bize kamerayı getirdi. İnşallah güzel bir görüntü alır. Set bir şeyler yapabiliyor mu? Oradan yaklaştırma, hızlandırma yapabiliyor değil mi? Bunu çeker mi? Değil mi? İşe yarıyor değil mi? Buna da alışacağız artık. Bir sürü özelliği var. Zaten bayağı öğrendik. Tuşlarını falan da öğrendik. Belki yaylalarda falan güzel videolar çekeriz. O yüzden bu kamera çok işe yarar. Hem fotoğraf makine hem video kamera. Zoom yapabiliyor. Şuralara zoom denersin. Oluyor mu? Karşı tarafa zoom yapalım. Neyse. GoPro kutunun dışında bir tane USB kablo, YouTube videoları bilgisayara, PC'ye aktarırken herhangi başka USB'ler uymuyor. Kendi USB'sini kaybetmeyin. Bu da tripod ne olursa böyle sokuyorsun, çıt diye giriyor. Diğeri de nasıldı? Tripodlara filan istediğiniz tripodu bu şekilde takıyorsunuz. Buradan beri vidalıyorsunuz. Bunlar şu anda orijinal parçaları ama bir sürü aksesuar kullanabiliyorsunuz. Bir de içerisinde bunu bulabilirsiniz. Bu da kaska takılıyor. Kask üzerine bakın. Kask şeklinde buradaki bandı açıp kaska yapıştırıyorsunuz. Böylece güzel bir video oluyor. Bu ne işe yarıyordu? Buradan beri görün. Buradan geçmiyormuş. Farklı mıymış acaba? Bu buna uyumlu değil mi? Bu bunun değil mi acaba? Belki karışmıştır belki de.
böyle geçtiği zaman çıt etmesi lazım buradan beri geçtiği zaman. Belki bu diğer GoPro aksesuarı ile karışmış olabilir. Bitirelim mi? Bitirelim mi? Tecrübelerim bu kadar. Biraz karıştırınca kendiniz de öğrenebilirsiniz. Bence çok güzel kamera. Titreşim emici özelliği var. Titreşim istediğiniz zaman açabilirsiniz. 60V falan istediğiniz kaliteyi ayarlayabilirsiniz. Hatta bunda da titreşim emici var mı? Şu anda titreşim emiyor yani. Güzel. O da bence işimize yarar diyor. Sen ne diyorsun? Yarar mı? Neyse arkadaşlar. Hem GoPro'mu sizler de gördünüz. Hem de CVC kameranın görüntülerini test ettik. Belki dilerseniz onun tanıtım inceleme videosu yaparız ama tecrübe yokken inceleme videosu yapamayız değil mi? Biraz kullanalım, öğrenelim. Ondan sonra Türkçe konuşarak Türkçe inceleme açarız. Karışık olmuş değil mi? Neyse bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.